İş ilanların birinde şey görmüştüm. Bununla alakalı sormak istiyorum size. Başhekim sekreterliği. Bu başhekim sekreterliği gene tıbbi sekreterliğin bir devamı olarak mı geliyor? Yani aslında şunu da sormak istiyorum. Hani biraz daha da toparlayacak olursam başhekim sekreterliği benim dikkatimi çekti ilanlarda. Tıbbi sekreterlikte çalışan birinin ilerleme sürecinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu öğrenmek istiyorum. Nerelere gelebiliyor? Tabii ya özel sektör açısından düşündüğümüzde tıbbi sekreter hasta kabul ayağından başlanılıp eee, bu ayağından derken aslında bu kullandığımız terminoloji içerisinde bu temel bileşenler olarak ifade ediyorum. Hasta kabulden başlanıp daha sonra poliklinikler, sonrasında belli bir alanda yani acil sekreterliği, işte kulak burun boğaz sekreterliği olabilir, kat sekreterliği. Sonrasında da ekip liderliği, özel kurumlarda bahsediyorum. Ekip Hmm. liderlikleri olabilir. Sonrasında poliklinik sorumlusu olunabilir. Ancak buna muhakkak eğitim seviyelerini de arttırarak devam etmeliler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ülkemizde üniversite mezun sayısı çok arttı. Artık birçok bölümün açık öğretimden eğitimini alabileceğiniz birçok üniversite var. Bir şekilde kendinizi eğitim ile geliştirmeye çalışın. Sertifikalar ile geliştirmeye çalışın. Mesela bir tıbbi sekreter olmak istiyorsanız kesinlikle bir bilgisayar sertifikanızın olması gerekiyor. Terminoloji bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bilgisayarı kullanırken klavyeyi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Benim özellikle önerdiğim Excel'i çok iyi bilmeniz gerekiyor. Belki istatistik bilmiyor olabilirsiniz ama Excel'i çok iyi bilmeniz gerekiyor. Varsa imkanınız istatistik alanında da eğitimler almanızı öneriyorum. Yani çok farklı kollardan başlanabilir. Başhekim sekreterliğine geldiğimizde de başhekim sekreterliği için belki de en üst mertebe diyebiliriz de demeyebiliriz de. Çünkü o da bir sekreterlik kolu içerisinde. Kişinin hedefi bir başhekim sekreteri olmak ise onun o ulaşmak istediği son nokta o olabilir. Ve bu şekilde devam edilebilir. Ama onun için de şöyle bir süreçten bahsetmek istiyorum. Yine temel bir basamak üzerinden gidip başhekim sekreterliği yapılabilir ama eğitimle desteklenmediği sürece belli bir yerde bu tıkanabilir. Bu yüzden eğitimle desteklenip daha sonra hasta hizmetleri direktörlüğüne, müdürlüğüne kadar varan bir süreçten bahsedebiliriz. Veya hasta ilişkileri. Yani mesela yıllarca tıbbi sekreter olarak çalışıp hastalarla ilgili sorunlara maruz kalıp bunları çözmeye yönelik birçok yol geliştiren bir tıbbi sekreter kendini geliştirip belli alanlarda eğitim aldığında çok iyi bir hasta ilişkileri sorumlusu olabilir.